Yeni cihazım olan MacBook Air M3'ü kutusundan çıkarıp öncesinde kullandığım MacBook Air M1 ile olan farklarına değineceğim. Bu videoyu paylaştığım vakit MacBook Air M3 ile ilk bir haftamı henüz tamamlamadım. Bunun için bu videoda daha çok bu cihaz geçişini yapmamdaki ana sebepler ve ikisi arasındaki görünüm farklarına değineceğim. 3 seneye aşkın süredir MacBook Air M1'in 256 GB depolama ve 16 GB RAM'li konfigürasyonunu kullanıyordum. Bu cihazla Premiere Pro, After Effects, Blender, Android Studio, Docker gibi hem yer kaplayan hem de RAM yiyen yazılım ve içerik üretimiyle ilişkili birçok uygulama kullandım. Ve herhangi biriyle performans açısından ciddi bir sorun yaşamadım. Zaman zaman Premiere Pro projelerimde katmanların artışıyla yavaşlamalar oldu. Yazılım projelerimde ise RAM'in yetersiz kaldığı durumlar oldu. Ancak swap memory sayesinde işimi aksatmadı. Bence M1 Air çok büyük ve kaynak yoğun projeler üzerinde çalışmadıkça çoğu backend ve frontend işinin üstesinden gelecektir. M1 cihazını kullanarak ürettiğim videolar için ise YouTube kanalımdaki diğer videolara bakabilirsiniz. Şu anda bir yandan kutu açılışını izlediğimiz MacBook Air M3 modeli 24 GB RAM'e ve 1 TB depolama alanına sahip. Kutunun içerisinden 2 metrelik mıknatıslı MagSafe şarj kablosu ve 35 Watt'lık USB-C güç adaptörü çıkıyor. Cihazın dizaynı M1'e göre daha keskin ve daha kalın. 13.6 inç olduğu için de 13.3 inç olan M1'den çok az daha büyük bir boyuta sahip. M1'den bu yeni cihaza geçmemdeki ana sebep depolama alanının yetersizliğinden kaynaklanıyor. M1'de yaptığım projelerin dosyaları ve yüklü olan uygulamalar 256 GB'lık alanın neredeyse hepsini dolduracak seviyeye geldi. Buna çözüm olarak harici depolama alanları kullanmaya başladım. Ancak 3 senenin sonunda artık ne zaman M1 cihazıma yeni uygulama kurmak istesem depolama alanının yetersizliği sebebiyle bunu yapamaz hale geldim. Ve bu durum üretkenliğimi kısıtlamaya, SSD'lerden yaptığım düzenli veri aktarım zorunluluğu ise zamanımı almaya başladı. Ve artık yoluma bu yeni cihazla devam ediyorum. MacBook Air'ların inceliği, hafifliği, fanlarının olmaması hem taşıma hem de kullanım kolaylığı açısından oldukça hoşuma gidiyor. Her ne kadar Pro modelleri kadar performanslı olmasa da Pro'nun sunduğu performansa ihtiyacı olmayanlar için güzel bir seçenek. Bu videoda sizlerle MacBook Air M1 cihazımdan MacBook Air M3'e geçişimdeki sebebi ve bu sırada MacBook Air M3 modelinin kutu açılışını paylaştım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.